Çok güzel. Birazdan izleyeceğiniz tarifi hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Ben bugün 3 renkli sebzeden makarna yapacağım. Tabii ki tırnak içinde makarna diyoruz. Asla içerisinde hamur yok. Üzerine de sürpriz malzemeli bir sos yapacağım. Ben bu makarnayı yaparken hep üzerindeki sosları değiştiriyorum. Bugün de böyle kıyma sosuna benzer, yani bolognese sosuna benzer ama içerisinde et bulunmayan bir sos yapmak istedim. Ve yeşil mercimekten yararlanacağım bunu yaparken. Hem öğle yemeğinde hem de akşam yemeğinde gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Oldukça hafif, doyurucu ve bol sebze ve proteinli. Hem sebze tüketmek isteyenleri, hem vejeteryanları, hem de peynir koyana kadar veganları mutlu edecek bir tarif. Merak ettiğinizi biliyorum. Hemen başlayalım. Ben mercimeklerimi sıcak suda beklettim. Böylelikle daha çabuk pişmeye hazır oldular. Şimdi 5 dakika kadar mikrodalgada pişireceğim. Daha sonra sosun içerisinde pişmeye devam edecek. Eğer vaktiniz varsa rahat rahat hazırlamak istiyorsanız tabii ki de bunu düdüklüde de pişirerek yumuşaklığını sağlayabilirsiniz. Ama böyle gayet pratik oluyor. Şimdi sosun malzemelerini doğramakla başlıyorum. Soğanım var. Büyük boy biraz. O yüzden bunun yarısını kullanacağım. Tek kişilik yemek yapıyoruz ve bir soğan fazla olur. Yemeklik doğruyorum. Sarımsağım da vardı. Makarna sosu sarımsaksız olmaz. Buradaymış. Şimdi bunu da hemen şöyle eziyorum. Biraz fazla kaçtı. Şöyle. Tamam. Şimdi hemen ocağa geçiyorum vakit kaybetmeden. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Hemen içerisine atıyorum. Güzelce karıştırdım. Altı kısık. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Suyunu salıp çekecek. Sarımsakları kenarda bekletiyorum. Mercimekle beraber koyacağım. Şimdi geldik sebzeleri doğramaya. Böyle makarna inceliğinde olması için ben soyacak kullanıyorum. Tabii bunun mutfak aletleri de var ama çoğumuzun evinde yok. O yüzden en kolay yöntemi soyacakla yapmak. Bir tane kabağım var. Koyu renkli. Ben görüntüsünü çok seviyorum. Şimdi bunun yarısını şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Çekirdekli kısımlarını almadan şu çekirdeksiz kısımlarını güzelce soyuyorum. Olabildiğince ince yapmaya çalışıyorum. Tabii ki içleri de ziyan olmuyor. Eğer içlerini de kullanmak isterseniz çorbaya katabilirsiniz. 3 farklı sebze koyacağımız için yarım kabak yeterli olacak. Havuçtan da bir tane küçük boy yeterli. Lahanayı da çok az kullanacağım. Bunu da böyle ince ince güzelce soyuyoruz. Tat olarak gerçekten çok güzel şeyler katıyor. Sanırım 5 dakikam geçti. Mikrodalgadan da mercimek piştiğini söylüyor. Hemen bunları hallettikten sonra alıyorum onu. Hemen havucu da aynı şekilde doğrayacağım. Ortadan ikiye de bölebilirsiniz daha ince olması için. Bu aralar buna sardım diyebilirim. 2 kişiyiz. Bir kişiye makarna yapıp ben kendime bunu yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Et tüketenler kıyma sosuyla da yapabilirler. Peynirli soslarla da çok güzel oluyor. Veganlar için güzel bir tercih. Bir kişi için bu kadar yeterli olacaktır. Evet, bunlar hazır. Hemen mercimeğimi mikrodalgadan alıyorum. Çok güzel. Evet, şurada suyunu süzdüm. Soğanın içerisine ekliyorum. Yumuşacık olmuş. Biraz altını açıyorum artık. Bunun da altı yanıyordu. Zaten sebzeler çok çabuk pişiyorlar. Önemli olan mercimek sosunu hazırlamak. Ben bunu rondodan da geçirmek istiyorum. Biraz daha böyle kıyma görüntüsü olsun diye. Ama tabii ki onu yapmadan da hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu bir güzel şöyle bir kavurduk. İçerisine domates rendesi ekliyorum. Bizim defne yapraklarımız birazcık küçük kalmış. Bulamadık da markette ama olsun. Yine de aroma verecektir. Hemen sarımsakları ekledim. Onu da bir güzel şöyle kavurduk. Tuz, bol baharatlı olacak. Karabiber ekledim. Kimyon, ona güzel bir böyle et hissiyatı verecek. Ya, o da olmak zorunda değil tabii. Bu sırada veganları da düşünüyorum. Pul biber ve rengi biraz daha böyle kırmızı domates soslu gibi gözüksün diye toz kırmızı biber ilave ediyorum. Şimdi buna
sebze suyu ekleyebilirsiniz. Benim kalmadı sebze suyum. O yüzden normal su ilave edeceğim. Şöyle. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Tamam. Bu burada tıngırdasın. Ben de zeytinyağını tavaya aktarıyorum. Şimdi önce havuçları koyuyorum. Havuçlar diğer sebzelere göre biraz daha sert, daha geç pişiyor. O yüzden hemen havuçları ilave edeyim. Tabii ki böyle bu kadar inceyken hepsi çok rahat pişiyor da ben yine de adım adım koyayım istedim. Şöyle bir sallıyoruz. Çok fazla sebzelerin ölmesini de istemiyorum. Çünkü böyle hafif sebzelerin al dente olması insanı mutlu ediyor yerken gerçekten. Diğer türlü çok böyle püre kıvamına girmiş oluyor. Olabildiğince az pişirmek ama o kadar da çiğ olmamasına dikkat etmek yeterli. Lahanalar geldi. Onları da şöyle bir sallayacağız. Biraz da tuzlarız. Kabaklar da geliyor. Çok güzel. Bu tarif beni nedense çok mutlu ediyor. Şöyle bir çeviriyorum. Bunun içerisine soya sosu da koyabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olur. Biraz susamla böyle biraz uzak doğu yemeğine de çevirebilirsiniz. Ben bugün herkesi mutlu etmek istedim. Küp doğranmış hellimlerim vardı. Onları da değerlendirmek istedim. Hemen şöyle bir tavada çevireceğim hellimleri de. Zaten soğuduğu zaman çok sert oluyor biliyorsunuz. O yüzden son dakika onları yapmayı planlıyorum. Şimdi buna hemen bir tuz koyalım. Sosum zengin olduğu için sebzeleri sade bırakmak istedim. Sebzeler hazır. Kapatıyorum altını. Hemen sosa bakıyorum. İyi gözüküyor. Bir tadına bakmak istiyorum sadece. Tüm malzemeler birbiriyle özdeşleşmiş mi diye. Çok iyi. Bunu da artık altını kapatacağım. Her şey gayet güzel. Şimdi ben bunu rondodan geçireceğim. Her şeyin altını kapatıyorum. Hellimi buraya koyuyorum. Şöyle bir arada bir çevireceğim. O da hazır. Geldi. Ben koyuyorum. Ay kokusu çok iyi. Tamam. Hep beraber bakalım kıymaya benzemiş mi? Bence benzemiş. Şunları hemen bir çeviriyorum. Ha bu arada vegansanız bu tarifi tofuyla da zenginleştirebilirsiniz. Tofuyu şöyle bir güzel baharatlandırıp makarnanın üzerine koyabilirsiniz. Yeşil mercimeğe ben beyaz peynir mesela çok yakıştırıyorum. Ufalanmış beyaz peynir, süzme peynirle de bu tarifi zenginleştirebilirsiniz. Evet, hellimler çok güzel kızardı. Artık her şeyim hazır. Altını da kapattım. Bu da tamam. Haydi geçelim. Bugün böyle güzel bir tabak kullanıyorum. Sebzelerimizi şöyle ortasında hafif açıyorum. Ya bu resmen bolognese sos gibi ya. Çok güzel olmuş. Şöyle ortasına biraz bol bol. Ve tabii ki makarna fesleğensiz olmaz arkadaşlar. O yüzden şöyle etrafına minik fesleğenlerimizden ekliyorum. Hazır. Ya bu seride her biri birbirinden güzel yemekler çıkıyor ortaya. Ben çok tatmin oluyorum. Umarım sizler de çok mutlu oluyorsunuzdur bu yemeklerden. Başlıyorum yemeğe. Dayanamıyorum. Şimdi bir kere öncelikle görüntü olarak kimse yeşil mercimekten yaptığınızı anlamayacak. Ama tadına baktığında da anlamayacaklar. Evet, şimdi tadına bakma zamanı. Asla kimse anlamayacak içinde yeşil mercimek olduğunu, bildiğin kıymalı sos gibi. Öğrenci evi için de benden bir şeyler istiyorsunuz. Öğrenci evinde de makarnanın üzerine yapabileceğiniz çok lezzetli bir sos olmuş. Ama sebzesi de tabii ki ayrı güzel. Lahana da çok yakışmış. Eğer denerseniz yorum yapmayı unutmayın. Ben oradaki her şeyi okuyorum. Birkaç tane tabak da var aklımda sizin bana önerdiğiniz. Önerilerinizi muhakkak yorumlar kısmına bırakın. Görüşürüz. Ben yine tabağımı alıp bugünkü öğünümü tamamlıyorum.